25 Şubat 2009 İstanbul-Amsterdam seferi. Koltuk numarası 19F. Beni değiştiren gün. Uçak inişe doğru gidiyor. Camdan bakıyorum. Kuzenimle beraberim. Ona dürtüyorum. İniyoruz diyorum. İndik. İndik. Günlerden pazar. Uçağa bindik Amsterdam'dan İstanbul'a. Pazar günü İstanbul'a vardık arkadaşlar. Pazartesi günü kuzenimle beraber bir işimiz var. Amsterdam'dan bindik İstanbul'a. Yıl 2009 arkadaşlar. Pazartesi günü işimizi hallettik. Bir de araç kiraladık orada. Yola düştük. Çorum'a geçtik. Orada salı günü bütün günümüzü orada geçirdik. Geri salı günü gece İstanbul'a geldik. Sabah kiraladığımız aracı verdik. Uçağa bindik. Uçağa bineceğiz ama tabii biz uçağa binerken de bir sırt çantam vardı. O takılıp duruyor koltuklara. Böyle çok gıcık olduk. Hani demek istediğim bir tuhaftı ya. Hani havalimanında yatarken de saatimi kur dedim. Uçağı kaçırmayalım diye. İkimiz de bir tarafa serildik kuzenle. Uçakta birkaç defa hostes uyandırdı. Beyefendi telefonunuzun alarmı kapatın. Ben kapatıyorum, o çalıyor, geri gelip uyandırıyorlar. Hani böyle bir karman çorman vardık yani Hollanda'ya. Geldik, o uçağa bindik. Sigara kullananlar bilir aramızda. Bekliyorsun uçakın içinde, hemen bir sigara içmelinde sigara bekliyorsun. Birden uçak kuyruğu sağa doğru eğrildi. Bir şeyler oluyor ama hiç farkında değiliz yani. O kadar hızlı geçiyor ki olanlar. Hani normal bir uçağın kalkışta verdiği gazın o motorlardan ses geliyor arkadaşlar. Düşünsene bunun 10 katı geliyor, diyorsun ne oluyor? Uçağın geri kalkma hissiyatına girdiğini hissediyorum. Hani rahmetli pilotlar, Allah yattığı yerler nur eylesin. Mekanları cennet olsun. Bizi kurtarmak için son anda geri gazlara full yükleniyorlar ki uçağı geri kaldırabilelim diye. O yetmiyor. Yetmediği için önce uçak kuyruğunu yere vuruyor. Kuyruğunu yere vurduktan sonra burnuyla yere çarpıyor böyle. Yere çarptığı anda da zaten pilotlar orada takdir ilahi yani vefat ediyorlar. Hani ben aslında bu benim için kapalı bir kutu, bu uçak kazası dönemi de çok ısrar geldiği için anlatma hissiyatında bulundum. Bunun videosunu da yapmak istedim. Arkadaşlar Cenab-ı Allah düşmanıma dahi yaşatmasın o durumu. Şimdi uçak düştü ama bir şeyler oluyor. Uçakta çıt ses yok. Bak emin olun. Kimse öyle hani videolarda görüyorsun hani wow, cang, cung, öyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Herkes uçağın içi böyle, emin olun tık yok. Sanki biri ondan sonra aradan artık ne kadar geçti bilemiyorum hani, emin olun hani bunları söylüyorum ama biri direkt sanki action arkadaşlar, hadi bakalım herkes. Bir gürültü koptu. Ya inanmazsınız belki de arkadaşlar. Bütün uçağın bu üzerindeki bagaj yerleri dağılmış, her taraf açılmış, bizimki kapalı. Hani normal uçaktan iner gibi anlatırken bile şey yapıyorum ama normal uçaktan iner gibi açtım orayı arkadaşlar. Sırt çantamı aldım, hediyelik eşya bir şeyler aldıydım anneme. İnmeye çalışıyorum, önümde bir tane hamile bayan. Ablacığım geçebilir miyim? Abla şok içerisinde bana bakıyor. Ablacığım geçebilir miyim? Hala şok. Onu da aldık. Exit kapısından çıktım arkadaşlar. Exit kapısından uçağın kanadının üzerindeyim ama ya diyorum biz nereye geldik? Arkadaşım biz nasıl indik? Ne bu? Ne durum? Hani beynimiz algılamıyor olanı. Kanattan aşağı zıpladım. Bileklerime kadar çamurun içerisinde. Çöp kenara. Sigaramı yaktım, arkamı bir döndüm arkadaşlar. Uçak uç parça. Orada böyle ağzın üstünde şamar yerisinde böyle bir şok olursun ya arkadaşlar. O an işte ne olduğunun farkına vardım. Hemen evi aradım. Anne dedim böyle. Biz uçak kazası geçirdik. Ama iyiyiz Allah'a şükür. Kuzenimin annesiyle falan da görüştük. Babasıyla da. Arkadaşım biri aradı. Abi dedi nereye düştünüz dedi. Dedim oğlum ne bileyim navigasyonla mı düştük dedim hani. Sorduğun soruya bak hani. Aç televizyona bak hani. Nereden bileyim ne oldu, nasıl nereye düştük. Ama Amsterdam civarında olduğumuzdan eminim. Niye diyeceksiniz? Her ülkenin kendine göre bu yardım hani 112 dediğimiz polisinin, itfaiyesinin, ambulansının bu siren sesleri değişik arkadaşlar. Dikkat edin. Her ülkenin kendine göre siren sesi vardır. Hani Hollanda'da olduğumuzu o siren seslerinden anladım. Ging echt schudden in één keer. En toen wist ik al van, dit gaat niet goed. Dit gaat echt niet goed. Dus ik keek mijn collega aan naast me. En de vliegtuig die trok weer op.
Maar hij kon gewoon niet meer optrekken, want dat was gewoon heel veel te laat voor. En ja, toen kwam er echt een keiharde klap en ja, toen zaten we op de grond. Sommige partijen hebben de verantwoordelijkheden eigenlijk laten liggen door nalatig op te treden. En daar schrik je dan wel van. Denk je bij jezelf van, had toch wel anders kunnen aflopen. Je hoort buiten mensen tegen de vliegtuigdoos aanrammen van help, help. Beginnen de slapeloosheden, dat je s'nachts niet in slaap komt, de flashbacks. En dat je daardoor ook heel erg overdag geïrriteerd bent. Dat je niet uit je bed kan komen. Je pakt alles totaal anders op dan de Mustafa ervoor. Want ja, je verandert gewoon. Het lijkt net alsof je karakter verandert. Birkaç telefon görüşmesi yaptıktan sonra da zaten kuzenim uçağa doğru geri gidince ben de gittim. O da emin olun hani uçağın kanadından bir tane abla atlattı üzerime. Şimdi uçak böyle biraz yan duruyor. Sol tarafına doğru meyilli, sağ kanat biraz daha yüksekte. İnenler de sağ taraftan iniyor genelde. Başı kapalı bir abla ama abla da abla yani bak emin olun abla yani. Abla. Böyle diyorum hani yavaşça atla aşağı falan. Abla bir iki adım attı kanattan üzerime bir atladı arkadaşlar. Gel. Gel herif ya vallahi gel. Canını yerim gel. Bayağı oldu ama değil mi? Oldu. Elhamdülillah herif. Şimdi sıksa suyumu çıkardır vallahi. Öyle mi lan? Maşallah maşallah. Oğlum kocaman olmuşsun sen ya. Kardeşim was nog zo man. Ja, dat is echt klein. Oh mijn god zeg. Gel lan. Herif ya. Canını yerim lan. Vallahi bak. Sen kocaman olmuşsun ya. Ja. Oh mijn god. Erdem. Kaç yaşındasın şimdi paşam ya? Şimdi 17 oldu. 17. Kaç yaşındaydın o zaman? 2 yaşında. 2 yaşındaydın değil mi? Erdem benim gazi arkadaşım. Beraber uçak kazasından kurtulduk. O zaman da ufacıydı böyle. Herif ya. Maşallah ya. Nasipte bir de varmış değil mi kardeşim ya? Kayseri'de buluştuk ha. Kayseri'de buluştuk aynen. Bizim kaderimiz Amsterdam Schiphol'da birbiriyle çatıştı. Öyle mi herif? Ya. Ha, vallahi maşallah. Saça maça bak yakışıklı olmuşuk ha. Ya biz onunla küçüktük ya 2 yaşındaydık. O zamanlar ya çoğu şey hatırlayabiliyorum ama ya tuzak yok da gördüm seni yani. Hatırlıyor musun beni? Hatırlıyorum. Ne yaptım ben? Mehpat. Vallahi. Sen beni aldın sonra şöyle bir küçük bir at şeysi vardı. İçine samanlık koyuyorlardı. Onun üstüne beni koydun. Sonra zaten ablama verdiler beni. Oradan nasıl? Herif ya. Ya. Abi çok güzel günler. Düşünüyorum da hatta abimin düğününe geldi. Değil mi? Ya abimin düğününe geldi. Ferdun Nofinek sende. İyiydi ya güzeldi. Herifsin lan vallahi maşallah. Çok sevdim seni gördüğümde. Ben seni sağ ol. Oğlum o zaman böyle bacak kadar bir şeydir ha böyle. Şöyle yanakları sıkılacaksın da şimdi öyle vallahi maşallah. Çay var mı? Ya boven. Ya? Ya. Bir çay çekme herifim. İçek. Hadi bakalım. Hadi gidelim kardeşim. Gel cevap gel. Bu rahatsızlığımdan dolayı burnumda şey var. Büşra'nın ilk dediği anne burnuna bir şey oldu mu? Kızım burnumu boş versen sizlerde bir şey var mı dedim biliyor musun Evet. böyle. Ondan sonra yok anne biz iyiyiz. Ama o anda içeriden sesler geliyor ki benzin sısmış uçak yanabilir. Şimdi ben o anda acele hareket etmem lazım. Kızım dedim arkada bir delik bir oluştur. At onları çık çünkü ben sıkışmışım orada. Ben çıkamıyorum. Ondan sonra at onu oradan. Oradan bir delikten çık hemen kardeşini de çek. Siz gidin. Ondan sonra bunlar nasıl oldu işte Büşra şey yaptı. Herhalde siz o anda Büşra'yı tutmuşsunuz. Ondan sonra Büşra kardeşim de orada diye seslenip sonra Erdem'i de ben gittim böyle kendim sıkışık olduğum için. Sonra onlar çıktı ya uzaklaşın dedim. Uçaktan uzaklaşın dedim. Yani patlama falan olabilir. Sonra ben kendimi yavaş yavaş çekmeye çalıştım. Herhalde Büşragil de gitmemiş. Annem içeride demiş size. Siz de tamam anneni de alırız demişsiniz. Ondan sonra bir şekilde ben kendimi çeke çeke çıkardım. Ondan sonra o delikten şey yaptım. Siz de zaten oradan beni tuttunuz. Aşağı indirdiniz ya. Mustafa abin geldi dedi. Dedim ki Mustafa abi nereden hatırlıyorum şöyle bir. Bulalı o kim diyorsun öyle mi? Ya diyor bir de bak hele ya diyor. Annem diyordu ki şey diyordu hani bu senin uçak adamı kurtaran adam. He acık çarptı bildin dedim.
Yani o geldi abim düğününe. Zaten orada 2 selam verdik. Daarna Evet. was het leuk. En ik was nog 2 jaar oud. En die dag kon je me vasthouden. Je pakte mij van de vliegtuig. En daarna we gingen naar een hal. En zo'n stal waar elk paard eten is en zo. En jij zit er maar. Dat is gewoon normaal een stal. Dus jij zit er maar daarop. En daarna, wij werden als laatst, mijn zus en ik, werden als laatst gepakt van de stal. Ik had, mashallah, ik heb nog niks gehad. Dus alhamdulillah, ik ben wel blij. Dus huilen, ja. Abi je bent nu wel mashallah groot geworden man. Ik ben trots op jou ha. Dankjewel. İlk binişim ben o şeyden sonra yine de uçağa binme şeyini gözüme yani alamadım. Onu yapamadım yani. Buraya zaten arabayla geldik. Hep arabayla gidip geldik o şeyden sonra. Ve kızım bir gün telefon açtı. Yeni yani evlendi zaten de. Hani telefonda sana sürpriz yapacaktık ama biz çocuğum olacaktı. İlk torun düşürdüm. Kız ağlamaya başladım. Anne yüreği işte. Ben hemen geliyorum. Hayır anne. Yok gerek yok. Allah'ım hüngür hüngür alıyorum Recep hemen. Yarın uçak biletini alıyorsun dedim. Tek başıma. Bindin. İlk kez evet. Direkt. Bindim ama İşte ne direkt. biliyor musun? Anne. Hiç şeyimde değil yani böyle. Aklım fikrim kızımda. Aklım fikrim kızımda yani. Onu bir varıp bir sarılacağım. Bir şöyle bir koklayacağım. Hani tamam komut gut alır diyeceğim. Evet. Bu. O kazanda Büşra kaç yaşındaydı? Büşra büyüktü ya. 12. 12 değil mi? Yok. 13 mü? Nasılsın abi? İyiyim ablacığım sen nasılsın? Ben de iyiyim vallahi ne olsun. Elhamdülillah. Uğraşıyorum. Çok şükür. Biz de uğraşıyoruz ha şöyle. Maşallah kocaman olmuş ya. Ya hatırladın mı? Ablacığım hatırlamam ya. Tüylerim diken diken deminden beri. Vallahi diyorum ya. Echt. Vallahi. Ya sana kucağına vermiştim ben bunu. Evet. Küçüktü. Hatırlıyorum ya. Echt. Bizim tedavi şöyle oldu. Bize bir haber geldi. Kayınpeder, babam Antep'te. Beyin ölümü gerçekleşmiş de dediler çabuk gelin. O haber geldi. Bak hala şu an tüylerim diken diken oluyor. Ondan 4. ayda ben Hollanda Ulaştırma Bakanı'yla, o zaman Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı'ydı Türkiye'de. Hollanda Ulaştırma Bakanı dedi sen de gel Türkiye'ye bizle dedi. Türkiye geziye geldi. Ben de çağırdı. Orada bile arabayla geldim ben Türkiye'ye. 8. ayda telefon geldi. Biz yine gitmedik o sene. Rahmetli olacak dediler. Çabuk gelin. Şimdi arabayla yola çıksan ben o vebale nasıl gireyim hanımın? Doğru. Dedim mecbur bindik. Abi Amsterdam, İstanbul, İstanbul, Antep. Bir de aktarmalı. İstanbul'a kadar var ya Erdem. Sana yemin ediyorum gözler kapalı. Sadece nefes alıyorum. Ya. Hani ne sağa bakıyorum, ne sola bakıyorum, ne konuşuyorum. Yemek, mümek hiç. Böyle İstanbul'a indi uçak Recep abi. Şu ellerimi sıkmaktan açamıyorum. Ya. Hani koltuğun kenarlarını. Vallahi diyorum bak şu anlatırken bile şöyle diyorum. Hanım sen beni haşat ettin bugün ya. Vallahi diyorum ya. Bu gece uyuyamam ben vallahi. Herif ya vallahi. Yani ellerimi böyle yiterek, sürterek çıkarttım çünkü bırakamıyorum. O kadar sıkmış. Abi oradan iç hatlara bin. Antep'e. Biraz kağıt kürek işi vardı. Antep'ten Ankara'ya uç. Ankara'dan geri Antep'e. Vallahi diyorum. Antep'ten İstanbul, İstanbul, Amsterdam. Hani Cenab-ı Allah hani rahmet ediyorum gider ayak bizi tedavi etti de gitti. Allah yattığı yer nur eylesin. Anlıyor musun abi hani böyle bize 6 uçuş bir oldu abi. Bir haftada 6 uçuş yaptım. Şimdi hayvan gibi olduk. Abla seni gördüğüme çok sevindim. Vallahi hakkını helal et. Güzel bir anımız oldu orada. Vallahi güzel öyle oldu. Çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Sen de gördüğüme sevindim Recep abi yani. Sen canısın. Vallahi biz de seviyoruz. Vallahi çok sevindik ya. Recep abi de ağlattık aşağıda. Hakkınızı helal edin vallahi. Her zaman bekleriz. İnşallah. Gerçekten. Erdem, herif. İyi. Ne diyorsun bu işe? Beklerim sowieso. Allah razı olsun. Cansın da. En dertmut var. Hala aynı bakıyorum biliyor musun? Vallahi bak. Ya. Hani bir anda duygusal oluyorum sana yani bir şey diyemiyorum. Biliyorum anlıyorum oğlum. Biz de Duygusal öyleyiz. oluyorum. Dat is niet...
Biz de öyle abi. Ya biz de öyleyiz aslında. Bu da aynı ablası gibi şokta. Ya. Ja, nog steeds. Ya. Cansın herif. Ya bugün, Eyvallah aslanım. bugün dedim bir şansımı deneyeyim dün. Ha? Dün şansımı deneyeyim abi. Belki de Kayseri'den gitmediyse. Ben de tesadüfen yazdım. İyi ki yazdım abi. Vallahi iyi ki yazdım. Allah razı olsun Recep abi. Ben dedim ya şu koruyayım beni. Ya, Allah evim razı için, olsun. Hani, anım Ya. için iyi olur dedim. Kesinlikle canım çok sevindik. Vallahi. bak. Allah razı olsun. Allah senden de Allah razı olsun. Cümlemizden abi. Abi. Geldin bizi şeref verdin. Estağfurullah abi estağfurullah. Hani uçak kazası deyip geçiyoruz ama benim hayatımda bayağı çok şey değiştirdi. Emin olabilirsiniz buna. Çünkü kazadan sonra bazı şeylerin kıymetini çok daha iyi anlıyor insan. Hani orada bana bir şey olmuş olsaydı Allah korusun annem, çoluk, çocuk filan hani ne olurdu onlar bilmiyorum. O uçak kazasından sonra mesela annemin geleceğini garanti altına aldık. Nedir hani bu noterde vasiyetname falan verdim hani. Şimdi benim annem benim çocuklarıma ölene kadar bakar. Bundan hiçbir şekilde şüphem yok. Çünkü kadın zaten bana, ablama, halacanıma hepimiz annelik yapmış yani. Bizim sülalede annelik yapmadığı kimse yok. Hani oturduğumuz şehirde dahi. Hani annem benim çocuklarıma her zaman bakar. Ama benim oğlum şu an 12 yaşında, kızım 6 yaşında. 18 yaşına girdikten sonra ne olacağı, ne biteceği belli değil. O yüzden öyle şeylerle düşünmeye de başlıyor insan. Orada yanımızda bir çiftçi vardı. Çiftçinin böyle bir hol gibi bir şey vardı. O holü hemen bir hastane gibi tarz bir şeye çevirdiler. Ortaya bir şerit çektiler. Ciddi yaralılar bir tarafa, hafif yaralılar bir tarafa toplandık. Allah binlerce şükürler olsun benim yani burnum dahi kanamadı. Bu da Cenab-ı Allah'ın bir lütfu. Hani anne duası, sevenlerin duası. Emin olun kaza anı zaten böyle hayal meyal hatırlıyoruz ya kaza anını. Hani o kadar çabuk oldu ki olanlar. Hani kazadan sonra bacağı kopan, yere çakılı olan bir Hollandalı adam. Emin olun hani gördüğümüz şeyler öyle basit şeyler değil. Hani ne kadar da alafatlı olsan insanı onlar etkiliyor. Hani kaza sürecinden sonra da mesela hani psikolojik destek aldık. Ne diyeceksiniz? Geceler rüya falan görüyorduk. Hani o kadar bağırış, çağırış, ağıt, fuan hani emin olun arkadaşlar öyle basit bir şey atlatmadık hani. Kaza gerçekten hayatımda değiştirdiği en büyük şey insanın sevdiklerinin kıymetini bilmesi. Çünkü öyle bir büyük bir kaza atlattık yani Allah korudu. Her zaman aklımda şu var yani şu yaşa gelmişim. O günü bana bir şey olmuş olsaydı bugün benim çocuklarım ne durumdaydı veya çünkü o kadar içimizdeki hani sahipsiz olma hissi hani biz sahipsiz büyüdük de hani bizim çocuklar da sahipsiz büyümüş olsaydı ne olurlardı bilemiyorum hani. Benim yine annem vardı bizleri hani bir arada tutan. Çocuklar bilmiyorum yani Allah takdiri ilahisi. Cenab-ı Allah'ın dağına göre de kışını veriyor yani bu uçak kazası. Sonradan sonra hani terapiler filan toparlandık yani. İlk uçuşum Amsterdam, İstanbul, İstanbul, Antep oldu. Rahmetli kayınbabam rahatsızdı. Rahatsız dediler, acil gelmeniz gerekiyor dediler. 4. ayda Hollanda Ulaştırma Bakanı Türkiye'ye gidiyor. Yanında beni de istedi. Hani Hollanda'dan iş adamları toplandılar. Ulaştırma Bakanı ile beraber Türkiye'ye bir ticaret misyonuna gittiler. Giderken uzman Camille Eurlings bize davet etti. Ben dedim uçakla gelmem, ben dedim arabayla gelirim. Hollanda devlet o zaman bana bir doküman verdi. İmzalı, mühürlü, diplomatik bir şey. Gümrüklerinde beklemek yok. Hayatımda ilk defa öyle bir şey yaşıyorum. Hani polis diyor bagaj aç diyor, yok diyor bagaj kontrol. Polise kafa tutuyorum, yaş genç daha 2009 arkadaşlar. Bulgar polisine hani 15 yıl önce bilen bilir. O zamanlar hani Bulgar polisine, Sırp polisine hani öte git diyemezsin. Elimde bir kapı gibi Şaban'ın filminde var ya diyor hani dokümanı gösterince ne bagaj kontrol ne bir şey hemen sirenler açıp bizi gümrükten geçiriyorlardı. Arabayla gittim yani o zaman. Ama kayınpederin öyle olduğunu duyunca acilen bindik uçağa. Ama arkadaşlar size yemin ederim. Amsterdam İstanbul uçuşundayım. İstanbul'da indik. Uçakta yeme içme yok tabii ki. Gözler kapalı. Ama İstanbul'da indik. Ellerimi bırakamıyorum. Hani koltuğu sıkmaktan ellerimi açamıyorum. Öyle atlattık. İşin şimdi söylüyorum onu o zaman değil. O zaman aksiliğiydi. Şu an güzelliğiydi. Direkt bir uçuş daha var. 1 saat sonra İstanbul Antep. Babam da o zaman rahmetli oldu. Sizler ömür. Kayınbabam. İstanbul'dan Antep uçtuk. Antep'ten Ankara'ya, Ankara, Antep, İstanbul, Amsterdam derken hani 10 günde 6 uçuş gerçekleştirdim arkadaşlar. Ama tabii bu 6 uçuş yapmadan önce burada terapi falan da gördük. Bunun yanı sıra simülatöre falan da bindik ama simülatörden uçacaktım arkadaşlar. Hani
espri değil ya. Bak size yemin ederim simülatör çalıştırmaya başladılar. Dedim ne oluyor beni bırakın. Zıplayarak kaçtım dışarı o kadarını. Yani uçak kazasından sonra da arkadaşlar çok insanlarla özellikle bir yıl içerisinde görüştük, konuştuk. Nedendir bilmiyorum. Hani bu sadece bende değildir. Eminim herkestedir. Uçak kazasında tanıştığım hiç kimseyle şu an bir kontağım yok. Hani eminim onlarda da yoktur. Neden diyeceksiniz? Hani az çok bunu doldurabiliyorum içerisine. Hiç kimse o günleri hatırlamak istemediği için hani birbirimizi gördüğümüz zaman o günler gelecek aklımıza diye. Herhalde ondandır. Bu bir insanlık psikolojisi gibi mi geliyor böyle bir şey. Bilmiyorum artık siz de yorumlarda bir şeyler yazarsınız artık. Hani uçak kazasından o çiftçinin holden bizi aldılar arkadaşlar hastaneye kontrole falan. Ben dedim ben durmayacağım ben eve gideceğim. Ya kal şöyle böyle. Sizden bir komple bir çek yapın. Biz çek yaptılar arkadaşlar. Biz çıktık durmadık yani çünkü burnumuz dahi kanamadı. Allah'a binlerce şükürler olsun. Tabii medya peşimizde falan Hollanda medyası. Çünkü Hollandacamız yerinde Allah'a şükür. Adapte olmuşuz yani buraya. İşte televizyona falan çıktık o zamanlar. Sonradan dedim gerek var mıydı falan ama yapmış bulunduk. Gerek de yoktu aslında. Ama baktığımız zaman hayatımda çok şey değiştirdi. Özellikle sevdiğim insanları kaybetmemek için elimden gelen bütün çabayı sarf etmekteyim. Hani buradan da benden size tavsiye arkadaşlar. Sevdiğiniz insanlar değerlidir. Çemberinizi sıkı tutun. Sevdiğiniz insanlar içinden kaçırmayın. Çemberde tutmaya bakın. Çünkü sabah kalktığınızda olmayabilirsiniz. Hani bu rahmetli kayınbabam bizi Antep'e götürdü. Gitmeden önce bizi de uçak hani korkusundan yendi. Arkadaşlar ondan sonra Meksika'ya uçtum, Los Angeles'tan uçtum. Hani hiçbir şekilde şu an korkum yok. Uçuyorum da. Uçmaktan da zevk alıyorum. Çok seviyorum uçmayı. Ne diyeceksiniz? Kafa sakin oluyor. Yalnız olmayı seviyorum ben. Yani bu Slavlı videolarından da görüyorsunuzdur arkadaşlar hani. İnsan yalnız olduğu zaman çoğu şeyi sıraya koyabiliyor. Düşünme vakti oluyor. Hani belki sizlerde olmuyordur bu ama ben seviyorum yalnız olmayı. Uçlarda da öyle kulaklığı takıyorsun. Film bakıyorsun ama kafandan neler geçiyor neler. Hani şimdi tabii can alıcı soru da vardı. Yani eminim şurada sizler o soruyu sormadan ben söyleyeyim. Tazminat aldın mı? Arkadaşlar ben o günkü firmayı dava etmedim. Amerika'dan bir davalar oldu. Biz de katıldık ona. Ama şundan emin olabilin. O gün şartlarında imza attım hani söylememem için. Oradan gelen tazminatı. Bugünün şartlarında ikinci el bir yere salt alamazsınız yani. O kadar cüzi bir miktar yani arkadaşlar. Öyle yani milyon dolarlar falanlar, şartlar, cürtler hikaye yani arkadaşlar. Çünkü bizim Allah'a şükürler olsun bir zararım hani şeyimiz oldu. Hani burnum dahi kanamadı diyorum hani neyin tazminat davasını açacaksın, neyin peşine düşeceksin. Ha şimdi Allah var. Ölen insanlar oldu, beli kırılan insanlar oldu, hayatı felç olan insanlar oldu. Hani bakın tüylerim tiken tiken oluyor. Bize Cenab-ı Allah şükürler olsun burnumuz dahi kanamadı. Hani oradan canlı çıkmak zaten bir lütuf. Şu an çocuklarımın başında baba olabilmek zaten bir lütuf. Hani biz o zamanlar Allah var yukarıda hani ben olayım kuzenim olsun. Şimdi görüşmüyoruz ama hakkını yememek lazım. Öyle 3 kuruşun peşine düşmedik hiçbir zaman. Hani emin olabilirsiniz. Oradan gelen tazminat da böyle hani emin olun yani böyle vaa hayatım kurtuldu denen bir para değil yani. Kesinlikle değil. O yüzden arkadaşlar baktığınız için çok teşekkürler. Abone olduğunuz için de çok teşekkürler. Yorumlara da nacizane bir şeyler yazıp arkadaşlarınızla da bu videoyu izlemeler için tavsiyede bulunursanız bizim emeklerimiz boşuna gitmemiş olur. Hepinizin de desteği için çok teşekkürler. Hürmetler. Elhamdülillah nefes aldım. Elhamdülillah nefes alabildim. Annenle küs müsün? Allah rızası için ara. Babanla küs müsün? Lütfen ara. Çünkü bir dahaki nefesini alamayacağın, alabileceğinin garantisi yok. Birden o telefon nerede? Ha, orada. Lütfen bak arkadaşlar. Acı çalmadan o telefon, acı çalmadan, sizi bir yerlere çağrılmadan eşinizin, dostunuzun kıymetini bilin. Bu arkadaştır, annedir, babadır, abladır, kuzendir hiç fark etmez. O telefon, cebindeki telefon acı çalmadan, sen bir yere çağrılmadan sevdiğin kim varsa gönlünü almaya bak. Cansınız can. Allah'a emanet. Baktığınız için teşekkürler. Varsa daha sorularınız yorumlarda belirtebilirsiniz.